Panama Kanalı dünya ekonomisi için en önemli kanallardan birisi olarak kabul edilir. Ayrıca Kuzey ve Güney Amerika'nın yanı sıra Avrupa ve Doğu Asya'nın mega şehirlerine olan bağlantısı nedeniyle hayati öneme sahiptir. Dünya ekonomisinin ana ticaret yollarında yaşanan kesintilerin ne kadar dramatik olabileceğini, Süveyş kanalının tıkanması ve ticaretin durma noktasına gelmesiyle yakın zamanda tecrübe etmiştik. Panama kanalı belki bu zamana kadar böyle bir sorunla karşılaşmadı. Fakat bu, onun bu sorunlardan muaf olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü iklim değişikliği nedeniyle Orta Amerika bölgesi giderek kuraklaşıyor ve kanalın sağlıklı bir şekilde işletilmesi için yeterli suyu bulmak zorlaşıyor. Bu nedenle Panama kanalının alternatifi olması için ortaya bazı fikirler atılırken bunların başını Meksika çekiyor. Amerika kıtasının en büyük devletlerinden birisi olan Meksika, geçtiğimiz Aralık ayında bırakın Panama kanalıyla rekabet etmeyi, dünya ticaretini sonsuza dek değiştirebilecek çok büyük bir altyapı projesini hayata geçirdi. Bu projeye göre Pasifik'teki limandan başlayarak Atlantik'teki limana kadar uzanan yaklaşık 300 kilometre uzunluğunda bir demiryolu hattı planlanıyor. Bu planı daha da önemli kılan şey, az önce de söylediğim gibi Panama kanalının son zamanlarda krizde olması. Pekala, iki okyanusu birbirine bağlayan bu mega proje gerçekten de Panama kanalının sonunu getirebilir mi? Panama'yı bilmiyorum ama 100.000 hedefinin sonuna yaklaştık sayılır. Bana destek olmak istersen videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsin. Yüzyıllar boyunca Atlantik Okyanusu'yla Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayabilmek adına birçok proje geliştirildi. İspanyol kaşif Hernán Cortés, Meksika'nın en dar noktasının okyanusları birbirine bağlamak için en uygun koşullara sahip olduğunu belirtmişti. Pasifik Okyanusu ile Atlantik Okyanusu arasında 200 kilometrelik bir mesafe bulunuyor ve Tehuantepec olarak bilinen bu yer, iki okyanus arasındaki bağlantı yolunu kurmaya en müsait bölge. Meksika bağımsızlığını kazandıktan sonra politik karışıklıklar, ekonomik krizler ve devrimlerle şekillenmişti. Tüm bu süreç boyunca Amerikan şirketlerine zaman zaman izinler verilse de Amerikan-Meksika Savaşı sonrası oluşan güvensizlik ve belirsiz iş koşulları sürekli sorunlara yol açıyordu. Öte yandan Amerikalılarsa Meksika'ya kıyasla daha kolay kontrol edilebilir bir ülkeyi çoktan bulmuşlardı. Tahmin edebileceğiniz gibi bahsi geçen bu ülke Panama'nın ta kendisi. 1914'te açılan Panama kanalı özellikle Amerikalılara büyük faydalar sağladı. Çünkü bu işlevsel kanal sayesinde doğu ve batı kıyıları arasındaki mal taşımacılığı daha az maliyete, daha hızlı ve konforlu bir şekilde yapılabiliyordu. Ancak bakıldığında son yüzyıl içerisinde kanalı zor duruma sokabilecek birçok değişiklik yaşandı. Öncelikle gemi boyutlarında büyük artışlar oldu. Başlangıçta sadece Panamax özelliklerine uygun gemiler kanaldan geçebiliyordu. Ancak dev okyanus gemilerinin ortaya çıkışıyla birlikte kanal zamanla yetersiz kaldı ve bu nedenle maliyetli bir genişleme sürecinden geçirildi. Ancak bu genişlemeye rağmen hala kanaldan geçemeyecek kadar büyük gemiler var ve teknoloji her geçen gün daha fazla gelişiyor. Bu da gelecekteki konteyner gemilerin daha da büyüyebileceği ve kanalın yetersiz hale gelebileceği anlamını taşıyor. Öte yandan kanalın kapaklarının işletilmesi için gereken su, kuraklık zamanlarında veya iklim değişikliği nedeniyle sık sık yetersiz kalabiliyor. Bu durum kanalın kapasitesini sınırlıyor ve bazen işlevsiz hale getiriyor. Ayrıca artan jeopolitik gerilimleri de göz önüne alırsak, Amerika Birleşik Devletleri için sadece tek bağlantı noktasına bağımlı kalmak giderek daha da riskli hale dönüşüyor. Tam da bu nedenden dolayı Meksika'daki projeye ilgi duydukları kesin. Gerçeği söylemek gerekirse Meksika son yıllarda hızlı bir yükseliş kaydetti. Hükümet yeni projelere ve altyapılara büyük yatırımlar yapıyor. Özellikle yeni başkan López Obrador'un yönetiminde bu çılgın proje hızla ilerlemeye başladı. Aslına bakarsanız Obrador zaten Meksika'nın güney bölgelerini geliştirme ve ekonomik olarak zenginleştirme vaadiyle göreve gelmişti. Bu bölgelerin de tıpkı daha zengin olan kuzey ve merkezi bölgelere yetişebilmesinin yolları aranıyordu. Sadede gelecek olursak, iki okyanusu birbirine bağlama fikri de bu yatırımların en büyüklerinden birisi. Bu plan, okyanuslar arasındaki yük taşımacılığını daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştırmayı amaçlarken, öte yandan yüksek hızlı trenler ve en modern altyapıyla desteklemeyi amaçlıyor. Dolayısıyla proje kapsamında onlarca yıldır kullanılmayan tren hatları da modernize edildi ve Aralık ayında yeniden açıldı. Böylece iki nokta arasındaki seyahat süresi artık sadece 3 saat sürdüğü gibi aynı zamanda bu rotada yük de taşınabiliyor.
Ancak şunu söylemeliyim ki bu sadece başlangıç. Çünkü 4 milyar dolarlık bu koridor demiryolu hattının yanı sıra 2 adet deniz limanı, modern yük terminalleri ve lojistik merkezlerle de donatılacak. Bu koridor hattının bahsettiğim şeylerin dışında otoyollar, 3 havaalanı, bir gaz boru hattı ve fiber optik ağ içermesi de planlanıyor. Bakıldığında bu fikir sadece deniz rotası olarak işlev gösteren Panama kanalından farklı olarak yüzlerce endüstrinin yer aldığı bir bölge olması nedeniyle çok daha kapsamlı. Yani basitçe Meksika, tüm bu yatırımlar sayesinde küresel ticaretin yeni merkezi olmayı hedefliyor. Güzergah boyunca sanayi parklarında 550 bin iş yeri yaratılması öngörülüyor. Ki bu da dünyanın en büyük sanayi bölgesi olacağı anlamına geliyor. Ayrıca Panama Kanalı aracılığıyla yapılan taşımacılığın büyük bir kısmını devralması da planlanıyor. Karşılaştırma yapacak olursam tam yükleme ve boşaltma dahil demiryolu üzerindeki tahmini taşıma süresi yaklaşık 6,5 saat olacakken Panama Kanalı'ndan geçiş şu anda yaklaşık 8 ila 10 saat sürüyor. Ayrıca Meksika'daki bağlantı yolu Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakın olacak ve bu da rotayı daha da kısaltacak. Ancak tüm bunlara rağmen projeye yönelik eleştiriler de söz konusu. Çevreci örgütler yerel ekosistemler üzerindeki ciddi etkiler, flora ve faunaya olası zararlar ve su kirliliği konusunda uyarıyor. Ayrıca yerli toplulukların zorla yerinden edilmesine dair raporlar var ve bu topluluklar yerel kültürlerin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Ancak Meksika hükümeti tüm bu eleştirilere rağmen projeden pek vazgeçmiş gibi görünmüyor. Ekonomik açıdan ele alacak olursam neredeyse tüm ekonomistler bu projenin iyi uygulanması halinde koridorun Meksika ekonomisini büyük ölçüde canlandıracağını ve Meksika'nın dünya üzerindeki etkisini büyük ölçüde arttıracağını düşünüyor. Gerçeği söylemek gerekirse koridorun olumlu etkileri şimdiden ülkenin güneyinde görülmeye başlandı. Eylül 2023'te yayımlanan en son ekonomik verilere göre 10 yıllardır süren durgunluğun ardından Meksika'nın güney ve güneydoğu bölgeleri benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme yaşadı. Rapora göre Meksika'nın gayri safi yurt içi hasılası ülke genelinde yıllık 3,6 oranında büyürken güney ve güneydoğuda bulunan 8 eyalette ise %6 civarında büyüme gerçekleşti. Bu da kuzey eyaletlerine kıyasla 2 kat daha fazla büyüdükleri anlamına geliyor. Öte yandan bu proje Meksika'nın küresel açıdan büyümesine de olanak sağlıyor. Meksika ile Avrupa arasındaki ham ticaret ilişkisi 2007 yılında yaklaşık %48 iken 12 yıl içerisinde %63'e yükseldi. Meksika ile Asya arasındaki ilişki 2007 yılında yaklaşık %46 iken 2009'da %49'a çıktı. Öte yandan Asya ile Kuzey Amerika arasındaki ham ticaret ilişkisi 2007'de %43 iken 2009'da %53'e yükseldi. Tüm bu sayılara rağmen şunu unutmayın ki bu mega proje henüz yeni başladı ve gelecek ne gösterecek bununla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz. Ancak şu bir gerçek ki Meksika ilerleyen döneme damgasını vuracak. Bu durum Panama Kanalı için son anlamına mı geliyor? Şimdilik hayır. Çünkü planlanan kapasite Panama Kanalı'nın her yıl taşıdığı yük miktarının sadece küçük bir kısmına tekabül ediyor. Ancak projenin önümüzdeki 10 yıllarda daha da genişletilmesi ve Panama Kanalı'nın artan problemlerle karşılaşması durumunda Meksika koridoru iyi bir alternatif olarak öne çıkabilir ve böylece gerçek bir seçenek haline gelebilir. Peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Fikirlerini yorumlarda paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.